Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu tığ işi hem çok kolay hem de çok güzel bebek yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Model olarak kız ve erkek bebeklerimiz için uygulayabileceğimiz güzel bir model. Ben bugün bu renk ile çalıştım ama siz istediğiniz renkler ile yapabilirsiniz. Yeleğimizin örgüsüne yaka başlangıcından zincir çekerek başlıyoruz. Bu yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre çekecek olduğunuz zincir sayısı değişmektedir. Ben bugün 6 aylık bir bebek için yapıyorum bu yeleği ve 66 zincir çekerek başladım. Roba ayrımlarını ilk sırada yapıyoruz. Önleri, kol bölümlerini ve arka bölümü ayırıyoruz. Ben bugün 66 zincir çekerek ön bölümleri 10'ar trabzan, kol bölümünü 13 trabzan, arka bölümü de 20 trabzan yaparak bu büyüklükte bir yelek elde ettim. Siz bu yeleği yeni doğan bir bebek için yapıyorsanız 54 zincir çekebilirsiniz. 54 zincir çektiğiniz zaman ön bölümleri 8 trabzan, kol bölümlerini 11 trabzan, arka bölümü de 16 trabzan yaparsanız iyi olacaktır. 3 aylık bir bebek için yapıyorsanız 60 zincir çekmeniz yeterli olacak. 60 zincir ile başladığınız zaman da bu ön bölümler 9 trabzan, kol bölümleri 12 trabzan, arka bölümde 18 trabzan ile başlangıcı yapabilirsiniz. 6 aylık için zaten bugün yapacağımız ölçü arkadaşlar. 1 yaş bebek için yapacaksanız 72 zincir çekerek ön bölümleri 11'er trabzan, kol bölümlerini 14 trabzan, arka bölümün başlangıcını da 22 trabzan olarak yaparsanız iyi olacaktır. 2 yaş bebek için yapacaksanız 84 zincir çekerek ön bölümleri 13'er trabzan, kol bölümlerini 16'şer trabzan, arka bölümü de 26 trabzan başladığınız zaman iyi gelecektir. Yeleğimin örgüsünde ben Alize Baby Best ipini kullandım. Antipilik özellikli bambu karışımlı bir ip bu. Kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gram 240 metre yazmakta. Biraz kalınca bir ip. Örgüsü çok güzel oluyor ama biraz kalınca bir ip arkadaşlar. Renk numarasını soran arkadaşlar için de 189. Bu ipten bir ip tam bitti. İkinci ipten de bu ip kaldı. 1,5 ipe ihtiyacım var. Ama siz üzerinde 300, 320, 340, 360 metre yazan ipler kullanıyorsanız bir ip yetecektir. Kullanmış olduğum ip 240 metrelik bir ip olduğu için bir ip yetmedi. İkinci ipi kullandım. Siz bu yeleği istediğiniz marka ipi, istediğiniz renkleri kullanarak örebilirsiniz. Tığ olarak da elimin sıklığına, ipimin kalınlığına uygun olarak 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına göre bu tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Zaten kullanmakta olduğunuz ipin üzerine bakarsanız kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın benim kullanmış olduğum ipin üzerinde, etiketinin üzerinde 2 ile 4 milimlik tığların kullanılması tavsiye edilmekte. Ben 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz eliniz çok sıkıysa 4 milimde kullanabilirsiniz. Düğme olarak 3 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Siz isterseniz bu aralara 2 birit daha hazırlayarak 5 düğmeli olarak da kullanabilirsiniz. Beyaz olarak da çok az bir ipe ihtiyacımız var. Elinizde varsa beyaz ile yapabilirsiniz. Yoksa kendi rengi ile bu beyazla yaptığımız yerleri yapabilirsiniz. Başlamadan önce size bir de ölçülerini vermek istiyorum, fikriniz olsun. Bakın, kol altından genişliğini ölçüyorum 25 santim. Omuzdan itibaren tam olarak uzunluğunu ölçüyorum 30 santim. Kol altından yüksekliğini ölçtüğümüz zaman da 18 santim. Bu da 6 aylık bir bebek için güzel ölçü oldu. Siz farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız ben sizler için standart bebek ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ölçü tablosu var. Oraya bakarak yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Ben bu yeleği bebek takımı olarak yapıyorum. Bakın bu şekilde güzel bir salopet tulum yaptım.
Bu salopet tulumun anlatımı YouTube kanalımda var. Yapmak isteyen arkadaşlar için ben bu tulumun olduğu YouTube linkini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde kolay bebek tulumu olarak var. O linkin üzerine tıkladığınız zaman siz de bebeğinize bu şekilde güzel bir bebek tulumu yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay bebek yeleğimizi yapacağız. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi izlemeler. Örgümüze yakadan zincir çekerek başlıyoruz. İlk ilmeği ben bakın bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde yapabilirsiniz. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Toplam 66 tane zincir çekiyorum. ...66 zinciri çektim. Çekmiş olduğum bu zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın başlangıç noktasını sıfıra tutuyorum. Zinciri çektirmeden ölçüyorum. 28 santim zincir uzunluğu var arkadaşlar. 28 santimlik zincir yaptım. Zincirleri çok sıkı çekmeyelim. Şimdiki sırada bu zincirlerin üzerine trabzanlar yapacağız. Bu ilk sırada trabzanları yaparken roba ayrımlarını da belirleyeceğiz. Önleri, kolları ve arka bölümü bu sırada ayırmış olacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmek içerisine ilk trabzanı yapıyorum. Bu 3 zincir çekip atlamış olduğumuz ilmeklerde bir trabzan oldu. Ön bölümün ilk trabzanı burası oluyor. Bu yapmış olduğumuz ikinci trabzan. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın başlangıçta bu da bir trabzandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabzanı ön bölüm için yaptım. Bir zincir çekiyorum. Takip eden bu ilk ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümü için 13 trabzan yapıyorum. 1 yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kol bölümü için de buraya 13 trabzanı yaptım. Kol ile arka bölümü ayıracak olan ayrım yeri için bir zincir çekiyorum. Takip eden bu ilk ilmek içerisine arka bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Bakın burada kol ile arka bölümün ayrım yeri için bir zincir çektik. Takip eden ilk ilmeğe arka bölümün ilk trabzanını yaptım. Arka bölüm için 20 tane trabzan yapıyoruz. 1 yaptım. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arka bölüm için buraya 20 trabzan yaptım. Şimdi diğer kol bölümünü yapacağız. Kol ile arka bölümü ayıran ayrım yeri için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın bu ilk ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Bu kol bölümünde 13 trabzan yapmıştık. Buraya da 13 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu kol bölümü için de bakın buraya 13 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Diğer ön bölüm için trabzanlara başlayacağız. Burada ön bölüm için 10 trabzan yapmıştık. Bu ön bölüm için de 10 trabzan yapıyorum. Hemen takip eden bu ilk ilmek içerisine ön bölümün ilk trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böylece ilk sırada trabzanlar yaptık. Roba ayrımlarını da belirlemiş olduk. Bakın ön bölümler için 10'ar trabzan yaptık. Kol bölümleri için 13'er trabzan yaptık. Arka bölüm için de 20 trabzan yaptık. Şimdiki sırada tekrar trabzanlara devam edeceğiz. Bu birer zincir çektiğimiz arttırma yerlerinde her bölüm için arttırmalar yapacağız. Robada ikinci sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri de arttırma yapacağımız buraya kadar trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum bakın. Arttırma yapacağımız yere geldim. Arttırma yerinde bakın buraya bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Ön bölüm için yapmış olduğum bu trabzanın hemen yanına aynı boşluk içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum.
Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Kolda bulunan ilmekleri buraya kadar trabzan yapalım. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde diğer arttırma yapacağımız buraya kadar trabzanlara devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanı yaptım. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerindeyim. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Arka bölüm için bir trabzan yaptık, 2 zincir çektik. Kol bölümü için bir trabzan yaptım. Kolda bulunan ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine ön bölüm için ilk trabzanı yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonunda son trabzanı ilk başta bu 3 ilmek atlayarak oluşturmuş olduğumuz trabzana yapıyorum. Son zincirin üzerine trabzan yapıyorum bakın. Böylece ikinci sırayı da bitirmiş olduk. Bu sırada bu 4 noktadan arttırmalar yaptık. Her yerde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırma yaptık. Şimdi robada 3. sıradayız. 3. sırada tekrar arttırmalar yapacağız. Bu sırada arttırmalarımızı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanla yaparak kol ile ön bölümünü ayıran bu arttırma yapacağımız yere geldim. Bu 2 zincirli boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Buraya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yaptık. Bakın takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekleri bakın trabzanlar yaparak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer trabzan yaparak kol ile arka bölümü ayıran buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaptım.
Arka bölüm için bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. Bakın arka bölümü için 2 trabzan, kol bölümü için 2 trabzan yaptık. Arada 2 zincir çektik. Kolda bulunan ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak kol ile ön bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerinde birer trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. Robanın 3. sırasında robamızın şeklini bir görelim. Bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Bakın bu 1, 2, 3, 4 noktada da aynı şekilde arttırmalar yaptık. 4. sıradayız. 4. sırada tekrar arttırmalar yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın kol ile ön bölümünü ayıran bu arttırma yerine geldim. Bu 4. sırada burada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırma yapacağız. Ön bölüm için buraya bakın bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerindeyim. Bu 2 zincirli boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Takip edenleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Her ikisinde de aynısını yaptım. Diğer arttırma yerlerinde de aynı şekilde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıp arttırma yerlerinde de arttırmaları yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Robanın 4. sırasında da her ilmeğe birer defa trabzan yaptım. Bu 4 noktada bulunan arttırma yerlerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. 5. sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu ön ile kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak
Bakın arttırma yapacağımız yere geldim. Bu iki zincirli boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Bir alt sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapmıştık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada bulunan ilmekler üzerine trabzan yapalım. Arttırma yerine gelince 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Tekrar trabzanlara devam ediyoruz. Buralarda da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 6. sırada da bir alt sırada yapmış olduğumuz bu. Bir trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz. Robamızın şeklini görelim. Bakın 4 sırayı tam bitirdim. Robamız tam şeklini almaya başladı. Şöyle katladığımız zaman da görelim. Gayet düzgün bir roba yapıyoruz. Robanın örgüsü bu şekilde devam edecek. Bir sırada şimdiki yapmış olduğumuz sırada olduğu gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olacak. Bir sonraki sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde arttırmalar yapacağız. Bu şekilde düzenli arttırmalar yaparak yapacak olduğumuz bebeğin büyüklüğüne göre robanın yüksekliğini tamamlayalım gelelim arkadaşlar. Robanın örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bakın şu şekilde görelim bir robamızın görüntüsünü. Bakın arkadaşlar, başlangıç robamız hazır. Kaç santim olduğunu da ölçmek istiyorum. Bakın arttırma yerinden ölçüyorum. 12 santim roba uzunluğu var. Sizin ipiniz ince ise birkaç sıra daha gitmeniz gerekecektir. Benimle aynı büyüklükte yapmak istiyorsanız 12 santim olasıya kadar robanızın arttırmalarını yapın arkadaşlar. Roba arttırmalarını bir sırada bir trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptık. İkinci sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yaptık. 10. sıradayız. 10. sırada gövdeyi kollardan ayıracağız. Örgümüze gövdeyle devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu arttırma yerine kadar trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanlar yaparak bu arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde trabzanlar yaparak bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Bu arttırma boşluğuna ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bakın bütün trabzanları atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bakın ön ile arka bölümü burada birleştirmiş olduk. Kol altını oluşturduk arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmekleri de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde ön ile arka birleşmiş oldu. Diğer arttırma yaptığımız buraya kadar arka bölümde bulunan trabzanları yapmaya devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Bu arttırma boşluğuna arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kolda bulunan ilmekleri atlıyorum.
Kol ile diğer ön bölümü ayıran bu arttırma yerine ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bakın, arka bölüm ile diğer ön bölümü de birleştirmiş olduk. Arttırma yerine bir trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bu sırada trabzanlar yaparak kolu gövdeden ayırmış olduk. Artık örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Bakın bu şekilde arkadaşlar kollarımızı ayırdık. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada sık iğneler yapacağız arkadaşlar. Sık iğneleri şu şekilde bakın trabzanları boşluktan alarak sık iğne yapacağız. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğin bakın trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği trabzanı bakın boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğin tepe noktasına yapmıyorum. Trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği şu şekilde bakın boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Ters tarafın görüntüsü de bakın böyle arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Bir zincir çekeceğiz. Bir ilmek atlayacağız. İkinci ilmekleri tepe noktasına değil, trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapacağız. Böyle devam ederek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine boşluktan alıp sık iğneler yaparak kol altına geldim. Ben size sıra sonuna kadar demiştim. Bakın kol altına gelince burada belki takılan arkadaşlar olabilir diye burayı size göstermek istedim. En son ön bölümün bakın son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Takip eden bakın hemen bu arka bölümde bulunan ilk trabzanı da boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Arada bakın sadece bu kol altında bulunan boşluğu atlamış olduk. Trabzan atlamadık. Takip edenleri bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Artık değişen bir şey yok. Bu şekilde devam edelim. Diğer kol altında da bu her iki trabzanı sık iğne yapabiliriz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada boşluklardan alıp sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bakın 2 ilmek kaldı. Bunu bakın üçüncü olanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Son ilmeği sık iğne yapıyorum. Tepe noktasına batarak sık iğne yapıyorum bakın. Sıra başında da aynı şekilde normal bakın tepe noktasına batarak sık iğne yapmıştık. Bir zincir çekip bir ilmek atlayıp üçüncü ilmeği boşluktan alıp sık iğne yapmıştık. Sıra sonunda da aynısını yaptık. Böylece bu sıramı tamamlamış olduk. Diğer kol altında da bakın arka bölümün son trabzanını boşluktan alıp sık iğne yaptım. Ön bölümünde son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ettim. Robamızda modeli yerleştireceğimiz bölümü yaptım. Şimdiki sırada 12. sıradayız. 12. sırada burada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine üçer tane trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın bu ilk sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum.
Burada bakın boşluktan alıp sık iğne yaptığımız ilmeğin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın sık iğnenin olduğu ilmek üzerine 3 trabzanı yaptım. Zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer sık iğnenin üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın aynı ilmek içerisine 3 trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden sık iğnenin olduğu ilmek üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde bir alt sırada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine bu sırada üçer tane trabzan yapıyoruz. Her sık iğnenin üzerine üçer trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Bu şekilde her sık iğnenin üstüne üçer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz sık iğneler üzerine üçer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda en son ilmeğe tek trabzan yaptım bakın. Sıra başında da bir trabzan yapmıştık. Sık iğnenin içerisine 3 trabzan yapmıştık bakın. Sıra sonunda da aynısı oldu. Şu şekilde bakın görün. Bu sırada bir sıra trabzanlar yaptık. Şimdiki sırada tekrar trabzanları boşluktan alarak sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çevirdim. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın burada 3 trabzan yapmıştık. Bunun ortada bulunan bakın 1 2 3 ortada bulunan trabzanı tığı boşluğa taktım. Buna sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Takip eden bu üçlü grubunda ortada bulunan trabzana sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İlmek olarak sayarsanız da bakın 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeği trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeği trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde burada yapmış olduğumuz gibi sık iğneler yapıyoruz. Bu sırada aralarda ikişer zincir çekiyoruz. Bu 3 trabzan yaptığımızın ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Takip eden bu üçlü trabzanın ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz bu üçlü trabzan gruplarının ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Takip eden bu üçlü gruptan ortada bulunana yine boşluktan alarak sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bakın tepe noktasına batarak sık iğne yaptım. Orayı bir daha göstermek istiyorum. Bakın en son bu model ortasında bulunan bakın trabzana sık iğneyi boşluktan alarak yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Sıra sonunda bulunan bu ilmeği sık iğne yapıyorum. Tepe noktasına batarak sık iğne yaptım bakın. Böylece bu sırayı tamamlamış olduk. Bu sırada 2 zincir çektik. Bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptık. Tekrar 2 zincir çektik. Takip eden modelde de ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptık.
Bu sırayı da böylece tamamlamış olduk. Örgümüzün şeklinde görelim. Bakın arkadaşlar, örgümüz artık düzgün görünüyor. Bir önceki sırada, trabzan yaptığımız sırada model dalgalı görünüyordu. Bu sırada sık iğneler yaptığımız için model kendisini toparladı. Artık bakın gerçek şeklini aldı. Şimdiki sırada tekrar trabzanları yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden bakın bu burada bulunan bu sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu sık iğnenin üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Diğer modeli yapmak üzere bakın. Bu sık iğnenin üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bu model birbirini takip ediyor. Bir alt sırada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine üçer defa trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine üçer tane trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. En son ilmeğe bir trabzan yaptım. Tekrar bir örgümüzü görelim. Bakın arkadaşlar, trabzan yaptığımız sırada örgü dalgalı görünüyor. Ama bir sonraki yapacağımız sırada sık iğne yaptığımız zaman bu model kendisini toparlıyor. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu orta trabzanları boşluktan alarak sık iğne yapacağız. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu bakın ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeği olduğu trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir, 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeği trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Örgümüz artık bu şekilde devam edecek. Bu iki sıranın tekrarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sırada şimdiki yapmış olduğumuz sırada olduğu gibi sık iğneler yapacağız. Bir sonraki sırada da burada yapmış olduğumuz gibi sık iğneler üzerine üçer tane trabzan yapacağız. Örgümüzü bu iki sıranın tekrarıyla yapacak olduğumuz bebeğin büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Yeleğin gövde örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra model göründüğünü sayıyorum. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırayı bitirdim. En son olarak bu iki zincir çekip boşluktan alarak sık iğne yaptığımız sırayı da yaptım. Bakın bu uca geldim. Ön pattın buradayım. Kaç santim olduğunda size ölçü olarak vereyim. Sizin eliniz sıkıysa ve ipiniz ince ise birkaç sıra daha gitmeniz gerekebilir arkadaşlar. Bakın şu şekilde ölçtüğüm zaman 17 santim, bakın kol altından itibaren yükseklik var. Sizin ipiniz ince ise 17 santim olmadıysa bir iki model daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim ipim biraz kalınca bir ipti, bakın kullanmış olduğum ip. Kalın olduğu için de bir ipi ben bakın burada bitirdim. İkinci ipin bağlantısını yaptım. Şimdi ön pat çalışmasını yapacağız. Ön pat çalışmasını siz isterseniz kendi rengiyle yapabilirsiniz. Ben bugün beyaz ile yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde beyaz ipimi elime alıyorum. En son ilmeğe tığ takıyorum. İlmeğimin rengini burada beyaz yapıyorum. Bir zincir çekip sağlamlaştırdım.
Bu ilk ilmek içerisine bir sık iğne olarak yapıyorum. Sağlamlaştıralım burayı. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine bakın sık iğne yapıyorum. Burada minik bir pıtırcık yaptık. İpi tığın üzerine almadan bakın bu ilmeği atlıyorum. Diğer ilmeğe sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modelleri yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın bu ipi ve bağlamış olduğum ipin ucunu da yapmış olduğum işlemin içerisinden götürüyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın minik pıtırcıklar elde ediyoruz. Böyle pıtırcıklar yaparak bu romanın başlangıç noktasına kadar devam edelim. Yeleğin ön patında bakın pıtırcıklar yaparak robanın bittiği, modelin başladığı sıraya geldim. Bu roba bölümüne ben 3 tane düğme dikmek istiyorum arkadaşlar. Bu sıraya dikecek olduğumuz düğmeler için birit hazırlayacağız. Bakın bir düğme biritini bu en son yapmış olduğum buraya yapacağız. Bir diğerini hemen yakanın başlangıcı olan buraya yaparsak iyi olur. Üçüncü düğmeyi de orta noktaya. Siz 2 düğme de yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Bir buraya, bir yakanın başlangıcına düğme dikerseniz yeterli olacaktır. Ben 3 tane düğme biriti oluşturmak istiyorum. Bakın düğme biritini bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Siz elinizin sıklığına ve düğmenizin büyüklüğüne göre bu zinciri 6 zincirde çekebilirsiniz. Aynı ilmek içerisine pıtırcık yapıyor gibi sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir düğme biritini buraya yapmış olduk. Yine bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Buraya kadar pıtırcıklara devam ediyorum. Bakın sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. 3 pıtırcık yaptım. Şimdi ikinci düğme biriti için buraya bakın sık iğne yaptım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın ikinci düğme biritini de buraya yaptık. Diğer düğme biritine kadar pıtırcıklara devam ediyorum. Buraya 3 pıtırcık yapmıştık 2 düğme biriti arasında. Buraya da 3 pıtırcık yapacağız. Bakın 3 pıtırcığı yaptım. 2 düğme biritin arası eşit olsun. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içerisine düğme biriti için zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın roba bölümüne 1 2 3 düğme biritini yaptım. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde bu şekilde pıtırcıklar yapacağız. Boynun çevresinde de sık iğne yapıyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Boynun çevresinde bulunan ilmeklere de sık iğne olarak devam ediyorum. Artık her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyoruz. Atlamadan bu şekilde sık iğnelere devam ediyoruz. Sık iğneleri boynun çevresinde tamamlayalım. Diğer yakanın başlangıç noktasına geldiğimiz zaman burada yapmış olduğumuz gibi pıtırcık modellerine devam edelim. Bu etek ucuna kadar yapalım arkadaşlar.
Yeleğin boyun çevresinde sık iğneler yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Buradan itibaren pıtırcık modellerini yaptım. Bu uç noktasına geldim. Bakın bu şekilde bir yelek elde ettik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi etek ucunda da bu pıtırcık modellerine devam edeceğiz. Bakın uç noktadayım. Buraya bir sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modelimizi yaptık. Burada bakın en son olarak sık iğne yaptığımız sıraydı. Bu sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Takip eden sık iğne, bakın bu 2 zincir çektiğimiz boşluğu atlıyorum. Sık iğne olan yere sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı sık iğne üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Bu boşluğu atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın pıtırcık modellerine burada devam ediyoruz. Böyle devam edelim. Bu ön pata başladığımız yere kadar tamamlayalım. Yeleğin etek ucunda bakın pıtırcıklar yaparak ön pata başladığımız yere geldim. Burada en son yapmış olduğum bu pıtırcık modelini bu ilk yaptığım ilmeğe tığ takarak kaydırma yapıyorum. Burayı bitiriyorum. İpi artık burada kesebilirim. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi kol ucuna da burada yapmış olduğumuz gibi pıtırcıklar modeli yapmak istiyorum. Kol altından bakın. Bu kol altında bulunan ilmekten bir defa düğüm atalım, daha sağlam olsun. Aynı ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Buraya pıtırcık yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe bakın bir pıtırcık yaptım. Burayı atlıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. İpi bağlamış olduğum ipin ucunu da bakın içeriden götürüyorum. Örgümüz temiz görünsün. Bakın burada ip kalmıyor. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yaptım. Bir atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde pıtırcıklar yaparak bu kol altına başladığımız yere kadar devam edelim. Kol çevresinde bulunan ilmekler üzerine pıtırcıklar modelini yaparak bakın kol altını yapacağımız yere geldim. En son pıtırcık modelini yaptım. Bunu ilk başladığımız bu ilmeğe bakın sık iğne olarak yapıyorum. Burada bitiriyorum. İpi burada kesiyorum. Böylece yeleğimizin örgüsünü bakın kolunu da yapmış olduk. Ben diğer kolu da aynı şekilde hazırladım. Bakın bu kolu da aynı şekilde başladım. Aynı şekilde yaptım. Bunu iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla içeriye çekebiliriz. Bazı arkadaşlar ipi nasıl yok ettiğimi sordular. Bakın şu şekilde bir iğne var. İğneye kesmiş olduğum ipin ucunu takıyorum. Ters taraftan şu şekilde ters taraftan ilmekler arasından geçirerek bakın ipin ucunu kaybediyorum. Yorumlardan birçok arkadaş sormuştu bunu nasıl yaptığımı. Bakın arkadaşlar bu şekilde. İpi burada kestiğim zaman ipin ucu gözükmeyecektir. Bakın. İpin ucu hiç gözükmüyor. Temiz bir görüntü elde ediyoruz. Her iki kolun örgüsünde ben tamamladım. Siz de diğer kolu da şimdiki yapmış olduğumuz kol gibi başlayalım. Aynı şekilde tamamlayalım. Ben bakın bu roba bölümüne 3 tane de düğme diktim. Tam bu düğme biritlerini yaptığım yerin karşısına gelen noktalara
3 düğmeyi diktim. Yeleğimizin örgüsünü de böylece bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar, tersten görüntüsü de böyle. Tersten örgüsü de çok güzel. Çok kolay ve çok şık bir yelek oldu, bakın gördüğünüz gibi. Bu modeli hem kız hem erkek bebeklerde kullanabileceğimiz bir model. Bakın şu şekilde düğmelerini de takalım. Size ölçülerini de vereyim. Ben çiçekli bir düğme dikmeyi tercih ettim. Siz erkek bebek için yapıyorsanız sade bir düğme tercih edebilirsiniz. Herhangi bir düğme tercihinize göre istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Bakın böylece tamamen bitirmiş olduk. Model olarak da çok kolay ve gösterişli bir model. Bakın kabarık kabarık görünüyor. Güzel bir model oldu. Arka görüntüsüne bakalım. Yeleğimizin arka görüntüsü de gayet güzel oldu. Şimdi size bitmiş olarak ölçülerini de vermek istiyorum. Kol altından bakın genişliğini ölçüyorum. 25 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 18 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçtüğüm zaman 30 santim. Bu da 6 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.